Geçenlerde bir diziye denk geldim. İsmi Nine Perfect Strangers. Yani 9 kusursuz yabancı. Diziyi izlemeye başlayınca aslında benim de artık alan tuttuğum yaşam çemberine ne kadar benzediğini fark ettim. İnsanlar korkularıyla, travmalarına yüzleşiyor ve bunları dönüştürüp oradan çıkıyorlardı. Dizideki en büyük fark uyuşturucu halüsinatif maddeler kullanıyorlardı ki bu bizim tamamen karşı olduğumuz bir şey. Çünkü zihnimiz, bilincimiz bize lazım. Hayatımızda bazı şeyleri bizim haberimiz bile olmadan bize yapıyorlar ama biz artık bunu istemiyoruz. Biz anlamak istiyoruz bize ne yapıldığını, ne olduğunu. Ne yaparsak ne alabileceğimizi bilmek istiyoruz artık. O yüzden bilincimiz, zihnimiz önemli. Çünkü aydınlanmak, uçup kaçmak, havalanmak, yerden yükselmek değil. Aydınlanmak, yaşamın içine oturmak, iyice oraya yerleşmek aslında. Çevremizde, dünyada bir sürü şey oluyor şu an. Ekonomik krizler, pandemi, insanlar evlerinde kaldı ama bir yandan da spiritüel bir akım devam ediyor. Gittikçe popülerleşerek. Ama spiritüellik uçup kaçmak değil. Bir dağın başında herkes spiritüel olabilir. Emin ol, en sıkıntılı insan bile bir dağın başına gitse, bir göl evinde yaşasa zaten aydınlanır. Ama bizim asıl istediğimiz hayatın içinde de aynı keyfi, aynı konforu yaşayabilmek. Şehir hayatında, yaşamın göbeğinde de aynı ferahlıkla yaşayabilmek. Yoksa ne işimize yarayacak o kadar spiritüellik, o kadar yüzleşmeler, onca zaman, maddi ve manevi emek. Hayatımızda da görmemiz lazım o dönüşümlerin sonuçlarını. Bunun hediyelerini de alıyor olmamız lazım hayatımızda. Bir fanusun içerisinde aydınlanabilmek değil bizim istediğimiz şey. Yaşamımızda da ferahlıkla, konforla yaşayabilmek aslında. İşte artık benim de kılavuz olarak alanını tuttuğum yaşam çemberi atölyeleri bu işe yarıyor. Korkularımızla yüzleşmeye, onları dönüştürmeye yarıyor. Yaşamımızda bir türlü değişmeyen, sürekli tekrar eden ve hatta bizi esir alan korkularımızı, endişelerimizi dönüştürüp ferahlıkla, özgürce hayatımıza devam etmemizi sağlıyor. Maddi ve manevi verdiğimiz o emeğin karşılığını hayatımızda yaşamamızı sağlıyor. Yoksa bunların hiçbirini bu kadar efor, zaman, emek harcayarak yapmamıza gerek yok. O zaman çıkalım dağ başına, hepimiz birer arazi alalım. Kimimiz göl kenarı, kimimiz deniz kenarı. Ve oraya gittiğin anda göreceksin ki zaten aydınlandın. Ama tekrar yaşama döndüğün zaman, şehrin göbeğine, evine gittiğin zaman bunların hiçbirini yaşayamayacaksın. Sen ne zamanki korkularınla yüzleşip onları dönüştürürsün, o zaman yeni hikayeler yazabilirsin hayatında. Artık sıkılmadık mı eski hikayelerimizi yaşamaktan sürekli, tekrar? İşte şimdi sana bu yüzden anlatıyorum bunları. Tam da bu zaman ihtiyacın olduğu zaman. Aynı şeyleri tekrar yaşamak zorunda değilsin dostum. Bil ki daha fazlasını yaşamak mümkün. Eğer istersen başka bir hayat yaşayabilirsin. O korkuların, endişelerin seni hapsetmek zorunda değil. Zamanı geldiğinde hepsi dönüşebilir. Sen hazır olduğun zaman. Çünkü bu atölyelerin hiçbirinde sana dışarıdan bir şey verilmiyor aslında. Yaşam çemberi 5-6 aylık süren bir atölye ve bu atölye boyunca seni vakumluyor yaşam çemberi. Ve içeride ne varsa onlarla yüzleşiyorsun. Yani ekstra dışarıdan başka birinin travmalarıyla, korkularıyla yüzleşmiyorsun. Sende ne varsa yaşam seni hangi eşiklerden geçirecekse hayatın boyunca yaşam çemberinde sunduğun korkuların o eşikler oluyor zaten. Ve onları güvenli bir alanda daha az yara alarak, daha kolaylıkla, hafiflikle dönüştürebiliyorsun. Yani nasıl ki bir yerin kesildiğinde orayı iyileştiren ilaç, dikiş, doktor veya hastane değil, bedeninin tam kendisi oluyor. Yaşam çemberi de sana kendini iyileştirebilmen için uygun ortamı sağlıyor. Ve bizler, kılavuzlar burada oturuyoruz. Sizden daha farklı, daha üstün, daha alçak olduğumuz için değil. O bulunduğunuz, geçmek üzere olduğunuz eşikten biz daha önce defalarca geçtiğimiz için burada alanınızı tutabiliyoruz. Ve evet biliyorum zor. Kolay bir yol değil. Ama emin ol hayat, sen o eşikten geçmen gerekiyorsa seni beklemeyecek. Hazır mısın diye sormayacak sana. Eğer geçmen gereken bir eşik varsa yaşam seni oraya sokacak ve sen oradan bir şekilde geçeceksin. Sadece bil ki zor olmak zorunda değil dostum. Kolaylıkla da olabilir. Pandemi boyunca biz de online olarak yapmaya başladık bu eğitimleri.
Yaşam çemberi aslında bir kişisel gelişim atölyesi. Aslında bir eğitim değil. Katılanlar öğrenci değil, talebe oluyor. Talebi olan, dönüşüm talebi olan insanlar. Burada oturmak, yaşam çemberi alanını tutmak da ömür boyu talebe olmak demek zaten. Çünkü aksi olursa bu kibir demektir, yukarıdan bakmak demektir. Aramıza bir fark koymak demektir ve bu dönüşüme engel olan bir şey zaten. Ustamın kurduğu, benim de bir parçası olduğum Urban Shamans Akademi, Şehirli Şamanlar Akademisi'nde bizler, kılavuzlar, bütün talebeler bu yolculuğa çıkarken ilk öğrendiği şey acıyorsa sorun sendedir. Ve yol boyunca öğrenirsin ki devrim bireyseldir. Dışarıda seni rahatsız eden bir şey varsa bunun çözümü her zaman sende. Sen kendi korkularını, kendi endişelerini dönüştürürsen o zaman dünyada, çevrende bir daha onları görmek zorunda, yaşamak zorunda kalmayacaksın. Yaşasan bile o korku artık seni esir alamayacak. Queen'in Innuendo diye bir şarkısı var. Onun nakaratı aslında tam olarak bunları anlatıyor. Diyor ki istediğin her şey olabilirsin. Sadece olabileceğini düşündüğün en muhteşem şeye dönüş. Özgür ol. Özgür ol kendinden. Egonu teslim et, özgür ol. Yaşam çemberinin yaptığı da böyle bir yol. İnanç kalıplarını, korku kalıplarını, ağırlıklarını, endişelerini, seni geri tutan her şeyle yüzleşmeni sağlıyor ve bunları dönüştürüp artık yeni bir hayat yaşayabilmene yardımcı oluyor. Bu yüzleşmeleri, bu zorlu yolu daha güvenli bir alanda da yürüyebilirsin. Hayatında daha az zaman da alabilir bunlar. Kim bilir belki de 5-6 ayda yaşayacağın bu dönüşümleri hayatında 5-10 senede yaşayacaksın belki. Bunu ben bilmiyorum. Bizler bilemiyoruz bunu. Sadece bildiğimiz şey hepimiz bu dünyaya bir şey katmak için doğduk. Ve bu bir şeyi katabilmek için bir yol kat etmemiz gerekiyor. Yaşam, girmemiz gereken acılardan, eşiklerden bizleri bir şekilde geçiriyor. Bu atölyelerde bu eşiklerden daha güvenli bir alanda daha kolaylıkla geçebilmeyi öğreniyorsun aslında. Ve atölye bittiğinde senin koca bir alet çantan oluyor. Ondan sonra ne zaman ihtiyacın olursa sen alet çantanı açıp kendinle istediğin çalışmaları yapıp hayatına devam edebiliyorsun. Artık yeni hikayeler söyleme zamanı. Sıkılmadık ve eski hikayeleri tekrar yaşamakta. Buradan sana sesleniyorum dostum. Sadece bil diye. Aklının, hayatının bir kenarında bu bilgi olsun diye sesleniyorum. Zor olmak zorunda değil. Kolaylıkla da olabilir.